Merhabalar arkadaşlar. Umarım herkes iyidir. Evet, Cumhuriyet tarihinin gördüğü en büyük felaketle hepimiz, aklımız, kalbimiz orada olarak bir şekilde yaşamımızı sürdürüyoruz. Orada hala daha yardım bekleyen, hiç ulaşılamamış ya da ulaşılmış bir şekilde ihtiyaçları giderilmeye çalışan tüm afetzedelere buradan kalben sonsuz şifalar gönderiyorum, diliyorum. Umarım şu anda mevcut sayılar ki korkunç, daha da korkunç rakamlar umarım çıkmaz diyorum. Evet, tüm afet zedelere ve şu an beni izleyen, yine afet bölgelerimizde yaşayan tüm dostlarım, arkadaşlarım, dünkü yayından da birkaç tane mesaj almıştık. Oralarda da hatta birkaç tanesi bana telefon numarası verdi. Birkaç arkadaşımız durumlarını izah ettiler. Ben elimden geldiği kadar gereken yerlere ulaştırdım. Böyle milyonlarca insan bunu yapıyorlar. Daha çok kitlesi olan insanlar da yapıyor. Ama herkesin ulaşabileceği bir can burada çok 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 önemli, çok değerli. O yüzden önemsiyorum. Yine bu yayına denk gelen olur ha, hani ciddi şekilde ulaşılamamış bir yer, bir kişi varsa lütfen yazın. Yine de burada elimizden geleni biz de yapmaya çalışırız sevgili dostlar. Gerçekten bütün iller için, hani Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Adana ve şu an belki sayamadığım bir sürü bunların tabi ilçelerde, köylerinde, mahallelerinde bir sürü vatandaşımız var. Tabi bölgeleri çok iyi bilmediğimiz için yani illeri sayabildim. Gerçekten haberleri dinliyoruz. Burada ben de notlar aldım. Mesela özellikle hani AFAD'la ilgili böyle bir durumda, bu kadar büyük bir afette dolandırıcılıklar, ondan sonra işte sahte AFAD hesapları bu arada çok fazla açılmış ve yine benzer yardım kuruluşlarının adlarını ve diğer şeylerini kullanarak banka hesaplarını benzer bir şekilde vatandaşın iyi niyetini suistimal eden vicdansızlar şu an piyasadaymış. Yine hani burada bütün kanallar herkes veriyor mu? Ben de yine de bunu hatırlatmak istedim sevgili dostlar. Yani gerçekten çok zor yani. Demin Cüneyt Özdemir'i izlerken şey dedi. Çok güzel bir cümle etti. Sussam çare değil, konuşsam gücüm yetmiyor. Yani gerçekten öyle bir durum şu anda. Evet, neredeyse 50.000 kişiye yaklaşmış bizim yaralı sayımız. 9.000'e doğru giden 8.475 galiba en son gördüğümde kayıp sayımız var. Ve 6.444 yıkılan bina şu an, sadece tabii bunlar tespit edilenler. Ve bu kadar korkunç rakamlar yani hem Cumhuriyet tarihinde aslında hem de dünya tarihinde bile çok az sayıda hani olmuştur herhalde. Bu kadar büyük bir felaketin içindeyiz. İçinden geçiyoruz hepimiz. Tabii şu an önceliğimiz o canları kurtarmak. Yaşam mücadelesi, yardım götürmek. Bir şekilde o hayatı biraz da olsa, bir nebze de olsa normalleştirmeye çalışmak. Ama tabii bunun daha sonraki aşamalarında büyük bir, tabii ki olağan dışı bir durum olduğu için olağan dışı da bir değişime doğru ve sorgulamalara doğru mutlaka gidilecek. Şimdi astrolojik olarak tabii ki ben bu yayınları o yüzden yapıyorum ama bir yanımda hayalim de hep gazetecilikti çocukluğumda aslında. Böyle haberleri irdelemeyi, paylaşmayı,
üstüne gitmeyi de çok da seven bir yanım var. Ama tabii belli bir ölçüde bunu yapabiliyoruz ne yazık ki. Çünkü gazeteci değiliz biz. Şöyle bir durum var. Biliyorsunuz hani astrolojik olarak değerlendirdiğimizde Plüto diyoruz her zaman. Kova burcuna doğru geçiyor. Bu nedir? Büyük bir dönüşüm ve değişim. Yani çok büyük, önemli dünya çapında olaylar. Bunlara savaşları da tabii katacağız. Ve 2024 yılında, yani aslına bakarsanız tabii Mart-Haziran arasında Plüto burada gezecek ama 2024 yılından itibaren bu daha dünya çapında büyük benzer felaketleri de yaşatacak ama iyi yandan baktığımızda da o değişim ve dönüşüm dediğimiz gücü biz bireysel olarak da hem kendimizde bunu yaşayacağız, hissedeceğiz. Toplumsal olarak bunu daha güçlü yayabileceğiz, ifade edebileceğiz. Yani dünya değişiyor ve astrolojik olarak baktığımızda beni dün buraya bir virgül koyarak bir şey hatırlatacağım. Normalde ben iyimser konuşan bir astrologum aslında. Ama 2 gündür deprem ve olasılıklardan bahsediyoruz ki bunu dünya söylüyor, deprem jeologları anlatıyorlar. Sanki ben sadece konuşuyormuşum gibi yargılamış arkadaşlar. Ama tabii karşıt görüşler olması da iyi ama felaket tellallığı yaptım söylemişler. Bu felaket tellallığı değil arkadaşlar. Bu zaten olmuş bir olayın üzerinden konuşuyoruz. Aynı zamanda bu konuyla ilgili de zaten hep dikkat edin, dikkat edin, dikkat edin diye de söyledim. Daha ne yapabilirim ki benim gibi yüzlerce insan bunu söyledi. Hani burada da biraz elinizi vicdanınıza koymanızı tavsiye ediyorum açıkçası. Yani şimdi konumuza geri dönecek olursak astrolojik olarak baktığımızda da burada iki değişim ve dönüşüm yani. Bizim bireysel olarak hayatlarımızda da mesela şu anda eğer derece olarak tabii ki etki alırsak bunu göreceğiz ama şimdi Türkiye haritası direkt etki alıyor. Şimdi Plüto Kova diyoruz. Evet, Kova nedir? Sabit grup bir burçtur ve ilk derecesinde olacak. Yani bir derecelerde ağır zaten ilerleyen bir gezegen olduğu için. Şimdi Türkiye haritasına da baktığımızda zaten biz de sabit grup bir ülkeyiz. Hani ben en basit böyle matematikle anlatmaya çalışıyorum detaylara girmeden. Bizim güneşimiz zaten 5 derece akrepte. Yani ilk dereceler, ilk dekantlarda. Bu da ne demek? Türkiye Plüton'un Kova geçişinden tamam biraz daha derece burada önemli orb aralığı büyük gezegenlerde ama yine de çok ciddi bir değişim döngüsüne Türkiye'nin girdiğini gösteriyor. Tabii ki böyle felaketlerle, böyle can kayıplarıyla bunu yaşamış olmak korkunç bir şey. Ama tarihe de baktığımızda bu şekildeki büyük hani köklü dünyanın evrimleşme sürecinde de hep buna benzer doğa olaylarıyla bunlar gerçekleşmiş. İşte dilerim biz bir daha yaşamayız ki uzun bir süre inşallah, yani 100 yıl sonra yaşasak bile eminim ki bizim şu andaki altyapımız, şu an yaşadığımız koşullar sanırım artık bir Japonya gibi olur ki diliyorum bunu inşallah. Dolayısıyla da bu depremlerde böyle can kayıplarıyla nasıl diyelim bedeller ödemeyiz. Yani başkalarının hatalarını biz canımızla ödemeyiz. Ben öyle olacağını düşünüyorum. Yani bu Plüton'un bize vereceği derslerin ilkini biz aldık şu anda. Bu süreçten itibaren ben umuyorum bunu, diliyorum kalben. Umarım bundan sonraki tüm yapılarda, tüm inşaat sektöründe gerek yapılar olsun, gerekse zemin etütleri bakımından olsun asla sıradan inşaatlar yapılmasın ki öyle olacağını yani umut ediyorum, öyle hissediyorum. Çünkü bunun başka bir yolu yok ki. Bunun başka bir çaresi yok. Olması gereken bu. Ders madem ki alıyoruz, bundan büyük ders mi var? Bundan ötesi yok. Türkiye'nin 5'te 1 şu an kayboldu neredeyse. Yani 3 metre kaymış jeolojik olarak ülkemiz. O yüzden bu Plüton'un bize verdiği en önemli ders diyeyim. Çok acı ama sade vatandaşların
Ne yazık ki her zaman zaten kaybedenler olduğu için kaybeden savaşta da depremlerde de hep fakirler olur. Tabii ki bu kayıp hani geldiği zaman bütün varın, yoğun, didindin, hayatın boyunca elde ettiğin bir evin, barkın, araban vardır. Bütün yatırımını oraya yaptın. Bir deprem oldu ve hepsi toz oldu gitti. Onun yanında en önemlisi canlarını, sevdiklerini, aileni kaybediyorsun. Ve onun yaraları, onun bıraktığı izler kim bilir kaç hayat boyunca karmik olarak da bunu tabii ki yaşayacaktır. Yaşayacağız daha doğrusu. Hakikaten çok zor, hiç kolay değil. İşte arkadaşlar böyle. Tabii bunun yanı sıra bizim yine insanoğlu olarak şu anda bu afet bölgelerinde yağmalama olaylarının çok gündeme geldiğini biraz önce izledim yine. Mesela bir Hatay'daydı galiba. Kuyumcu adam, işte karısında eczanesi varmış. Ailesinin bir kısmı göçük altında. Fakat şehre dışarıdan yağmacılar gelmiş. Kuyumcu dükkanına niye girmeye çalışır bir insan diyor afet halinde. Çünkü soymak için giriyorlar. Girmeye çalışıyorlar. Adam ağlıyor. Güvenlik eksiği var diyor. Buraya devlet diyor güvenlik getirsin. Benim de malım varlığım o. Çalacaklar. İşte eczane dükkanım var diyor karımın. Oraya mı gideyim, oraya mı gideyim, göcük aldığından ailemi mi çıkarmaya çalışayım gibi. Yani böyle gerçekten korkunç senaryolar var. Marketleri yağmalıyorlar, bunu anlıyorum. Yani şöyle, hani açlıktan insanlar ne yapacak? Kırıyor, giriyor. Bunu gerçekten ihtiyacı olan için yapan da vardır. Fakat bunu arsızlık, ondan sonra amelsizlik, yani yuh diyeceğin şekilde yapan, fırsatçılık ya da yapanlar da vardır tabi. Neyse ki o bazı marketler kapılarını açmış şimdi bugün itibariyle. İnsanlar oradan ücretsiz olarak ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlarmış. Sevgili dostlar. Yani en kısa sürede diliyorum. En kısa sürede. İnşallah hayatlarımız normale girer. Bu kaybettiğimiz insanlarımızı ve yakınlarını kaybedenleri, bu hayatı alt üst olan tüm aileleri de hepimiz el birliğiyle elimizden geldiği kadar yaralarını sarmak için mücadele edeceğiz. Hem maddi hem manevi, çünkü orada yanına alınan manevi yaralar da sanırım ne parayla ne pulla, hiçbir değerle asla tabii ki ölçülemez. Çok zor bir, korkunç bir durum gerçekten. Evet sevgili dostlar, şimdi bugün 8 Şubat 2023, depremin 3. günü ve bazı ilçelere, yani illere bile hatta yeni girmeye başlanmış ki tabii ki yollar da buraya büyük bir engel. Ha diyeceksiniz ki tabii yok, uçak var, helikopter var ama işte maalesef bir şekilde bilemiyorsun, orada değilsin ki, herkes bir şey söylüyor. Herkes bir şey söylüyor. Bunun içerisinde bir kasıt olduğunu düşünmüyorum asla. Ben bu konuda devletimize çok inanıyor ve güveniyorum. Hani yardım etme konusunda. Mesela Türk Silahlı Kuvvetleri, buraya not aldım kaç kişiydi. Bir dakika, 16.785 asker göndermiş. Yine Türk Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, yine AFAD zaten, işte Madenciler Derneği, yine onların sayılarını bilmiyorum ama çok sayıda yardım, fazlaca yardım yani gitti. Ama o kadar yardım gitmesine rağmen maddi manevi görüyoruz. Yani herkes çabalıyor, sosyal medyada gördüğünüz gibi. Ama bana geliyor mesela mesajlar ki, bana geldiğine göre eminim birçok insana, yüzlerce binlerce gidiyordur. Hala mağdur olduğunu söyleyen arkadaşlardan mesajlar geliyor. İnanılır gibi değil. Çok korkunç gerçekten. Umarım artık bugünden itibaren yardım gitmenin hiçbir yer kalmaz.
En azından dışarıda olan, kurtulmuş ama yemeğe, işte barınmaya, ısınmaya ihtiyacı olan aileler, çocuklara en azından bir şekilde maddi yardım sağlanabilir diyorum. Böyle arkadaşlar, şimdi bugün bakalım bugün ne varmış gökyüzünde. Bugün neler var gökyüzünde? Evet, bugün çarşamba. Bugün değil de ben size yarından bahsedeceğim. Tabii 9 Şubat'tan bahsedeceğim. Bak bugün de kafam karıştı. Evet. Bu arada sabah 9.38'de Ay Başak Burcu'na boşluğa giriyor. Saat 11.46'ya kadar boşlukta. 11.46'da Terazi Burcu'na geçiş yapacak. Ve ayın son açısı Plüto'yla saat 9.38'de uyumlu bir açı. Güzel, güçlü bir açıyla giriyoruz. Eminim çok kurtarılan olacak bu gece. Buna da çok eminim. Ay Başak Burcu'nda hala çok fazla herkes seferber oldu. O göcük altından mucizeleri bekliyorum hala. Bekliyorum ve hiç ümidim de tükenmeyecek. Sürprizler yaşanacak. Mesela bu gece de hemen 9'una geçmeden önce yine sürprizler var. Saat 04 ile 05 arasında Ay Merkür seksili var. Bu güzel sürpriz haberler demektir sevgili dostlar. Onun yanı sıra çok temel bir açı yok bugün. Saat 11.46'dan sonra Ay Terazi Burcu'na geçecek ve bizim için gündem tabii ki biraz daha bürokrasi, demokrasi. Mesela şu an deprem bölgesine giden bütün yardımlarda bir koordinasyon eksikliğinden bahsediliyor. Dolayısıyla şimdi ben bu önümüzdeki 2 gün bu konuda daha düzenli, daha disiplinli, ki bu gece de aynı şey olacaktır. Hani Başak Burcu'na geçiyor Ay. Başak Burcu'nda Ay. Bunun süreceğini düşünüyorum ve tabii ayın bu seyriyle birlikte biraz daha işin sorgulama kısmına doğru da böyle yavaş yavaş sanki konuşmalar bazında, mesela sosyal medyada, uluslararası arenada böyle sataşmalar falan da olacaktır. Eminim hani aleyhimize konuşan, saçma sapan yorumlar yapan, ki sosyal medyada gerçekten utandıran görüntülerle de karşılaştık mesela. İşte birkaç tane kız gülüyor, bir tane adam dalga geçiyor, tutuklanmışlar bu arada, alınmışlar onlar. Şimdi buna benzer şeyler bu arada duyabiliriz. Bir de enteresan bir şey daha var arkadaşlar. YouTube'da tabii ki sürekli ben dolanıyorum. Borsa ile ilgili enteresan şeyler duydum. Borsada enteresan bir durağanlık, bir düşüşler ve bugün borsa işlemleri durdurmuş diye bir duyum aldım. Ne kadar doğru bilmiyorum. Orada da bir tuhaf durumlar var. Ondan sonra bu arada hani orayla ilgilenen arkadaşlar için söylüyorum. Tabii şimdi böyle büyük bir afeti artık nasıl değerlendiriyorlar, nasıl bakıyorlar bilemem ama hani özellikle mesela bazı kağıtlar çok güzel prim yapmış ama birçoğunda da küçük böyle yatırımcıların aslında daha çok iyi ilgilendiği diyeyim alanlarda mesela bir saçma sapan şeyler oldu galiba. Bu neden kapatıldı, ne oldu? Mesela çimento, 3 tane çimento firması, isim vermeyeceğim. Mesela ciddi satış yaptığını duydum. Ondan sonra ve prim yaptığını duydum. Ama şimdi bugün kapatılması bu ne anlama geliyor, ne oldu? Bu konu biraz kafamı kurcaladı açıkçası. Böyle bir durum var. Mesela bugün yine, yani bugün derken 9'undan bahsediyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. Şöyle bir haritamı açayım da birkaç tane daha detay var. Ondan da bahsetmek istiyorum sizlere. Mesela şöyle bir anın haritasını açtığımda göstereceğim şimdi size de. An haritasında şu an evet saat 16.19 ve an haritasına baktığımda Yengeç yükseldi. Bir saniye arkadaşlar. Yengeç yükseldi ve
Şu an ana haritasında bu arada Ay Başak Burcu'nda ilerliyor. Biraz böyle ne derler, lojistikte problem. Ama ya da şöyle de düşünebiliriz. O alanda bir hızlı bir çözümü olarak da bunu değerlendirebiliriz. Hani iletişim, ulaşım, hava, kara, trafiği, deniz. Ki deniz mesela özellikle neredeydi? Mesela su oranında bir yükselme olmuş. Neredeydi o ya? İskenderun'da sular yükselmiş. Biliyorsunuz İskenderun limanında da ciddi bir yangın var. Hala da söndürmeye çalışıyor. Yine suyla ilgili bir takım böyle haberler falan, yağış da olabilir bu arada, duyabiliriz. Ve şu anda ben neye bakıyordum? Paraya bakıyordum, borsaya bakıyordum. Evet, borsayla ilgili bir değişik gelişmeler olabilir. Aniden böyle beklenmeyen yönde bazı şeyler değer kaybederken bazıları değer kazanabilir gibi düşünüyorum. Sevgili dostlar, ve onun yanı sıra bugün hemen şöyle bir terazimize de bir bakalım. Evet. Mesela Perşembe günü, evet, Terazi burcunda Ay günün ikinci yarısından itibaren, ama Venüs de birbirini görmüyor yönetici gezegeniyle ve Venüs Neptün'e doğru zaten ilerliyor. İşte sağlık, evet, biraz daha böyle salgın, işte ayak sağlığı mesela, bunun gibi konular, durumlar olabilir. Yakınlarımız, yakın çevremizdeki insanlar, akrabalarla daha çok ilgili durumlar ve konuları konuşacağız ve iletişim ve ulaşımda inanılmaz bir hızlı trafik söz konusu olacak bugün. Özellikle mesela açılara baktığımda bugün yine Venüs ve Mars arasındaki aslında kare açı bir şekilde tam ayın orta noktasından geçmesi sebebiyle tetikleniyor. Aslında tam oradan ne geçiyordu? Evet. Orta noktasından geçiyor, doğru. Ve onun yanı sıra tabii güzel olan şey de tabii Uranüs'ün Venüs'le olan uyumlu açısı. Bugün de aktif arkadaşlar. Hatta bugün bayağı aktif. Bence çocuklar, kadınlar, özellikle böyle kurtarılmasını beklediğimiz insanlardan güzel sürpriz haberler getirebilir bize. Bu harika bir açıdır hepimiz için. Müjdeli haberler getirir açıkçası diyebilirim sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar, şöyle yapıyoruz. İşte böyle bir zaman, böyle bir gün. Bugün güzel olabilecek saatleri de size ben şimdi söyleyeceğim. Uğur getirebilecek, daha şanslı olabileceğimiz, daha güzel haberler alabileceğimiz, dualarımızın daha güçlü şekilde kabul olabileceği saatler. 9 Şubat Perşembe günü için arkadaşlar 10.32-11.25 arası sürprizli bir saat, güzel bir saat. Umarım Rabbim dualarımızı kabul eder, güzel şeyler olsun inşallah, çok güzel haberler alalım. Bir de tam bununla ilgili konuşurken şu an bütün arama kurtarma ekiplerinde gönüllü olarak bu olayın her aşamasında, ama biz bilhassa da o göcüklerin altından o yaralıları, o insanları kurtarmaya çalışan canla başla o kadar güzel yürekli insanlar var ki. Dün gözlerim o kadar çok doldu, çok duygulandım. Kendi canlarını tehlikeye atarak oradan bir teyzeyi çıkarttılar. Yani o anı gördüğümde çok etkilendim ve o kadar heyecanlıydı ki gençler. Hemen çıkarırız, şöyle yaparız, böyle yaparız. İşte böyle çareler buluyorlar. Kendi kendilerine çözümler, ki bunlar profesyonel ekip değildi bu arada. Gerçekten hepsi çok yaşasın. Böyle insanları Allah başımızdan eksik etmesin. Çünkü her an hepimizin başına gelebilecek bir durum bu, biliyorsunuz.
Evet, ikinci saatimiz 16.44, 17.37 ve bu saat arkadaşlar hemen bundan sonraki aslında 18 ile 19.30 arası da yine aile içindeki konularda gelişmeleri hızlıca getirebilir. Mesela yaşadığımız yerde ilgili böyle ani yeni değişiklikler olma fırsatları gelebilir. Özellikle şu an ihtiyacı olanlar için bu çok tabii ki daha önemli. İşte eşle mesela aile, işte terazi biraz da eş, partnerler, eşini bekleyen, eşinden, hayat arkadaşından olabilir, haber bekleyen arkadaşlar için bence güzel gelişmeler gelebilir. Eşleriyle ilgili inşallah gelsin. Bir diğer güzel saatimiz de gece 12 ile 1 arası, 1-1.30'a doğru gidiyor hatta. Bu saat aralığını da bence olumlu şeyler için kullanabiliriz. Mesela örnek göstermek istiyorum. Şu anki güncel bizim gündemimizde ne var? Tüm canlarımızı kurtarmaya çalışıyoruz. Bir yardım yapmak istiyorsunuz diyelim ki. Mesela bu saatleri kullanabilirsiniz. Daha doğru insanlara, daha doğru yerlere, kişilere denk gelme olasılığımız yüksek olabilir. Hani yaptığımız yardımların böyle amacına ulaşmasını tabii ki isteriz hepimiz. O yüzden hani bu saatler bakımından güzel olabileceğini söyleyebilirim sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar, bana yazabilirsiniz. Elimden ne gelirse seve seve yapmaya çalışabilirim diyorum. Evet, böyle bir gün umarım herkes iyi olsun. Bir an önce bu gördüğümüz kötü kabus sona ersin diyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.